arkadaşlar. Biz bir süre birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Bu anladığım kadarıyla Kasım ortasına kadar son dersiymiş. Okay, so just so you know, I will give you an exercise today. Hı-hı. And I will ask that everybody completes that exercise, and I will see it in November, and it gives you some time to really try something nice. Bir ödev verecekmiş o yüzden Kasım ortasına kadar yapmamız için. Hani bol bol da zamanınız olacak. Umarım güzel bir şeyler yaparsınız diyor. Okay, so Irmak, I'm going to start with you. Max seninkiyle başlıyoruz. Okay. Because I really like what you did here. You started a few weeks ago, and it was like this. So it was a nice idea. Şeyi buydu, çizimi. İyi bir fikirdi. But the perspective was not working at all, really. Olmamıştı, bozuktu. And now, ta-da, it's like, not this one. And now it's like this. Ama şimdi böyle. And I think it's really cool. Gerçekten çok iyi oldu. And it really came a long way. It's working so much better, and also it's a nice design, and it has a nice atmosphere. Ya dizaynı iyi bir atmosfer var ve yani çok ilerledi. Başladığı yerden geldiği yer inanılmaz. Yeah. So it was really nice to see the comparison. İkisi arasındaki farkı görmek çok iyiydi. Yeah. So that's something. That's when you start to apply these techniques, it really makes a big difference to the work. Bu yani anlattığım teknikleri uygulamaya başladığınız zaman gerçekten ne kadar büyük bir fark yarattığını gösteriyor. And is Semra? Semra'nınkine bakıyorum. Yeah. So before you made this, and maybe I am wrong. I feel it was like a style choice. I'm not sure. Can we ask? Yani ben hani senin tarzın olduğunu düşündüm bu yaptığın şeyin. So I don't know if you were trying to get the perspective correct or not. Hani perspektifi doğru yapmaya çalışıyor muydun onu bilmiyorum. But anyway, this is the latest work. Ama işte yaptığım bu. Which is really very nice. Ve bu gerçekten çok iyi. I have some small comments. Yorumlarım var. Which I will also put onto the file. Draw onto the file. Okay, but sorry. I will just mention two of them now, but they are small and they are easy to change. İki tane ufak şey söyleyeceğim. Here, because this line is in the same plane as the line of the wall. Burada bu çizgi duvarın düzlemiyle aynı düzlemde olduğu için even though it doesn't actually touch it, ona dokunmasa bile, o çizgiye dokunmasa bile it does flatten the image a little. Birazcık düzleştiriyor resmi. And it's the same with the rug and the table. I think that they could be more, the lines could be more distinct. Masa ve halı için de aynı şey geçerli. Yani çizgiler birazcık daha ayrı olabilir, ayrıksı olabilir. Just to give more of a sense of depth, but this is really very nice. Öyle yaparsan birazcık daha derinlik hissi oluşturursun ya, bu halde çok güzel ama. And how do you say, is it serife? Şerife. Serife. Şerife. One more time. Şerife. Şerife. Okay, so this one was really interesting because it feels like animation and it feels like geliyor. Yani gerçekten animasyon gibi hissediyor. So now I'm feeling like I'm in an animated scene, which is cool. Yani tam animasyon sahnesinin içinde hissediyorum kendimi. Bu da çok iyi. And I like the challenge of making these small elements like the windows. Ve bu küçük elementleri yapma zorluğuna da katlandığın için çok iyi olmuş. And finding the center point of those so that the arc is correct. Center pointlerini bulmuşsun, arklar doğru olmuş. And the only thing I would say with this is maybe it's strange that the vanishing point is
on this wall. Belki diyeceğim tek şey şu olabilir. Vanishing point, kaybolma noktasının bu duvarın üstünde olması biraz. But anyway, I will look at that later a little bit. But overall, I thought this was really, really nice and really starting to feel like an animation background. Bu dediği şey hakkında, kaybolma noktasının yeri hakkında daha sonra bir şeyler yazacak sanırım ama genel olarak çok beğenmiş ve gerçekten animasyon gibi tam bir animasyon background hissi yaratıyor. Okay, so everybody else, as I say, I will mark it later today. Diğer herkes için yorum bırakacağım dosyalarınıza bugün. Okay, so last week, one of the things that we discussed when we were discussing one point perspective is what happens if something is rotated. Geçen hafta şey konuşmuştuk. Bir şey dönerse perspektifte nasıl gözükür? Okay, so I will do another layer to show you again what I mean. So in one point perspective. Evet. Go on, go on. Okay, in one point perspective, the horizontal lines are parallel. Yeah, go on. Yeah, and the vertical lines are parallel. Evet. Tek noktalı perspektifte yatay çizgiler birbirine paralel, dikey çizgiler birbirine paraleldir. But what happens if one object is rotated? Ama bir objeyi çevirirsek ne olur? So all of these objects here, they have the lines going into the distance, going to the horizon, going to the vanishing point. Buradaki bütün objelerin kaybolma noktasına giden çizgileri var. But what happens if there is one that is rotated? Ama mesela birini çevirmeye çalışsak ne olur? So that its line is not going to the vanishing point. My computer is working very slow, by the way. Öyle yaptığımızda çizgileri Strange. kaybolma noktasına gitmez. It's normally not like that. So it's very, very slow. It's taking a moment to do anything. So imagine there is this line that is rotated and it's on a different plane from everything else, like an open door. Mesela açılan kapı mevzusu gibi, yani bir çizgi hayal edin ki yani diğerlerinden tamamen farklı. Vanishing kaybolma noktası. So here is the open door in this field, okay? And we can see this line does not go to the vanishing point. Bu çizgi açık ve net bir şekilde gitmiyor yani kaybolma noktasına. And what I will do is show you with this line here. So you can see that it goes to the horizon and it meets at a different place. Yani şeye doğru gidiyor, şafak çizgisine doğru gidip başka bir yere de. The verticals will still be vertical. Dik çizgiler hala dik olacak. So we can draw some verticals in. We don't know where they are going to stop, but we are going to draw them in like this. Ne kadar gideceklerini bilmiyoruz ama dik olacaklar. And now we know that this line meets the horizon point here. If we extend down, this is the point where it meets the horizon. Çizgiyi uzattığımız zaman şafak noktasını burada kesiyor. Bunu görebiliyoruz. We can take another line from that point and extend it up to the cube again. Aynen o noktadan başka bir çizgi daha alıp kübümüze doğru uzatıyoruz. Okay, and now we can say we have a bottom line of the cube. It's here. Olan çizgiye de yapmış olduk. Okay, so now we have one face of the cube. Kübün bir yüzeyini yaptık. Okay, to make the other, so what happens when we rotate something in one point perspective? Yani bir noktalı perspektif bir şey çevirdiğimiz zaman ne oluyor? It becomes 2-point perspective. Noktalı perspektif haline geliyor. Okay, but to choose the other point, it is your choice. Seçmek sizin kararınız. So somewhere on the horizon line will be another vanishing point. Şafak noktası, şafak çizgisi üzerinde bir nokta, diğer ikinci kaybolma noktanız olacak. And we will choose that point. Şimdi onu seçelim. The rule is do not make it too close. Kural şu, çok yakın yapmayın. Objeyi çok yakın yapmayın. Because that will look very bad. Çok tuhaf gözükür. Often
With the 2-point perspective, the points, or one of the points at least, is off the page. İki noktalı perspektifte çoğu zaman noktalardan biri sayfanın dışında kalır. So Yani for example, perhaps we make it here, mesela şu an yaptığı gibi birazcık dışarıda. but it will still be on the same horizon line. Ama yine de aynı şafak çizgisi üzerinde olacak. Okay, so here I will make another red line. Now it will not be exact when I draw because I haven't drawn the point, but it will be very close. Ya şimdi %100 tam kesin ve net olmayabilir çünkü göremiyorum tam olarak. So from this corner now, I will pretend that I am going to this same vanishing point. I can't see it, but I'm guessing. Noktadan da diğer kaybolma noktasına çizgi çekiyorum. Tam göremiyorum ama tahmin yürütüyorum. And now I can complete the cube Şimdi küpü tamamlayabilirim. or the cuboid. So I can make my shape like this. For the bottom plane, Alt kısmı için de şöyle yapıyoruz. I come from this point again over to that corner. Soldaki vanishing point'ten şeye doğru bir çizgi çekiyorum. And I do the same on the other side. Aynısını diğer taraf için yapacağım. And now I can complete the cube. Şimdi kübü tamamlayabilirim. And this is the rotated cube in that space. Burada dönen küp. Okay, so I would like everybody to try this at least once in their design. Bu herkesin bir kere dizaynda bunu bir kere denemesini istiyorum. So if I use, let's say, we go back to, you can see everything I'm doing, right? Yeah. Yeah. Let's go back to Semra. So for example, in this one, we can see all the lines are horizontal, horizontal. So everything that is that we are looking at the face, the lines are horizontal, and all the verticals are vertical. Okay. Mesela burada bütün çizgiler ya paralel ya dik ama her türlü birbirine paralel. But imagine what would happen if we rotated the table. Ama yani masayı çevirsek nasıl olacağını hayal edin. And this is what this is. So if we rotated the table, there would be a vanishing point over here on the horizon. Eğer masayı çevirseydik şafak noktasında şafak çizgisinde bir kaybolma noktamız daha olurdu. And there would be another one over here somewhere on the horizon. Tarafta olurdu, diğer tarafta. Okay. Are there any questions on that? Sorry, one moment. I will just show you what is not correct. Şimdi size yanlış olanın da bir örneğini vereceğim. Ondan sonra soruları alacağım. And this is in your notes. Notlarınızda da var bu. Okay, so if you are drawing this plane that has a vanishing point that goes over beyond the main vanishing point. So diyelim ki böyle bir düzleminiz var ve sayfanın dışına çıkan bir kaybolma noktanız da var, yaptınız. It is not correct to make the other face just flat to the screen. Kübün diğer yüzünü düz yapmak okey değil. It's the kind of mistake that can be common. Bu çok yaygın bir hata. Okay, so this is in your notes, so check that. Yani eğer galiba söylediği şey burada iki noktalı perspektif kullanıyorsanız tek noktaya göre yapmayın perspektifinizi. İki noktayı da mutlaka kullanın. Okay, does anybody have any questions on that one? Sorusu olan var mı bu az önce anlattığımla ilgili? Arkadaşlar? No? Galiba yok. Okay. I don't think so. Okay. So we have 20 minutes before the break, so let's do a demonstration on 2-point perspective, because I think some of you are trying things in 2-point perspective, but maybe you are not actually planning it as if it is 2-point perspective. Şimdi ufak bir örnek yapayım. 20 dakikamız var molaya kadar. Nasıl yapıldığını, planlandığını görelim.
So 2-point perspective is as if everything is rotated in front of us. Şimdi 2 noktalı perspektifte her şey önümüzde dönmüş birazcık gibi düşüneceğiz. Okay. So in my home, where I am sitting right now, Hı hı. you can see something, maybe if I turn off. Where is this? Okay. Okay, I have too much on now. Okay, this is where I am sitting at the moment. At the moment, Yep, I'm here. burası kendi evinin bir fotoğrafı. Şu an burada oturuyormuş. Okay, and this is a photograph where everything is, I think actually this is the most complex one, so let me start with an easier one. Bir dakika, bu fotoğraf çok karmaşık dedi. Şimdi daha kolay bir fotoğrafla başlayacak. Let's try, it's probably Fotoğraftan bir perspektif gridini çizmiş. this one. Okay, so these objects are, there are many horizontal lines Burada bir sürü yatay çizgi görüyorsunuz. that are in front of me. In fact, right now, we have this shelf is horizontal. Raf var. This the Cintiq has horizontal lines. Şu, yatay çizgiler. The desk, Masanın çizgisi. and then the perpendicular to those lines, we have the shelves. Sonra bu çizgilere dik kesen şeyler var. Raflar var mesela. And we have the other line of the desk. Masanın diğer çizgisi var. So I could, in a way, draw this with a 1-point perspective. I will try it very fast. Bunu bir tek noktalı perspektifle de hani çizebilirim bir şekilde. Şimdi size çok hızlı bir şekilde onu göstereceğim önce. Okay, so with 1 point, maybe it's like. Tek noktalı olsa belki şöyle Actually, çizilir. start higher. Put the horizon. Şafak noktası burada olsa. This is messy, but it will show the point. So we'll say here is the bookshelf. Mesela burada raflar, kitap rafları. Here is the Cintiq. Burada tablet. Here is the desk. Masa. Okay, here is the shelf behind it. Burada onun arkasındaki raf. And another couple of shelves like that. Rafları. Okay. And the legs. So this is the same thing, but it's rotated. Bu aynı şey aslında ama öyle bir çevrildi ki şu an tam önden bakıyoruz. So 1 point and 2 points, and here are the 2 points. Okay, and so how we find the horizon in our photographs, or if you are drawing in the street. Şafak çizgisini fotoğraftan ya da mesela sokakta dışarıda bir şey çiziyorken nasıl bulursun? Is you find the line of an object where you cannot see the top and you cannot see the bottom. Şey bulmanız lazım. Ne üstünü ne altını görebildiğiniz bir obje bulmanız lazım. So here I can see the top of a shelf. Burada rafın üstünü görebiliyoruz. So it means the horizon line is above it. O yüzden bu demektir ki şafak çizgisi bunun üstünde. I don't have the higher shelf to show you, but you can see that this shelf here. Mesela şu ortadaki raf için. You cannot see the top of it. Rafın üstünü görebiliyoruz. You cannot see the bottom of it. Altını görebiliyoruz. So the horizon line is basically there. Şafak çizgisi orada o zaman. Okay, so now when we find the horizon line, we can draw that. So if you take a photo of your bedroom, you can see where the horizon line is. Yani mesela fotoğrafını çekerseniz yatak odanızın şeyi bulabilirsiniz, şafak çizgisini bulabilirsiniz nerede olduğunu. The horizon line is going to be the same height as your eye. Gözünüzle aynı seviyede olacak. So if you're standing, it's going to be at standing height.
Mesela fotoğrafı ayakta çektiyseniz evet, yani ayakta olduğunuzda gözünüzün seviyesi olur. If you're lying in bed, it's going to be very low in the room, Yatakta yatıyorsanız çok alçak bir yerde olur. unless you have a very high bed. And Yatağınız yüksek falan değilse. yeah. And if you are sitting in a chair, it will be the height of your sitting eye level. Yani sandalyede oturuyorsanız o zaman oturma pozisyondaki göz seviyenizde olur. It's a good practice to learn perspective this way, Perspektifi bu şekilde öğrenmek çok iyi olur. to draw what you can see with an understanding of where the horizon line is. Çünkü bu şekilde yani hem görebildiğinizi çizebilirsiniz hem de bunu yaparken şafak çizgisini bulmayı öğrenirsiniz. Nerede olduğunun hep farkında olursunuz. And where the vanishing points are. Ve tabii kaybolma noktalarında. Okay, so you can see here that when I take the line of, so how I made this, it was very easy. Şimdi bunu nasıl yaptım? Çok kolay. After I made the horizon, Bir kere şafak çizgisini yaptıktan sonra I took a straight line and I went along the line of the desk. Dümdüz bir çizgiyle masa boyunca yukarı doğru bir çizgi çektim. And I followed it until it hit the horizon. Masanın çizgisini şafağa kadar takip ettim. And I did the same with the shelves. Aynı şeyi raflar için de yaptım. And they all met at this same point. Ve hepsi aynı noktada buluştu. Even though, in fact, we can see the line of this wall above the horizon line. Şeyi tam olarak göremesek de bu top shelf, yani üst rafın çizgisini. And the top of the door. İşte kapının ve duvarın Show çizgileri you aşağı yukarı böyle. more close so you can see. So here is the top of a door. Here is the top of the wall. Duvarın üstünü görebilirsiniz. And they are all pointing to the same place. Hepsi aynı noktaya doğru uzuyor. On the other side, we can use the desk and the cintiq and the shelf. Diğer tarafta masayı, tableti ve rafı kullanabiliriz, çizgileri. And we follow those to the horizon line. Şafak çizgisine doğru uzatırız bu çizgileri. The bottom of the cintiq. The Tablet. top of the cintiq. Tabletin üstü. And we could also use this shelf if we wanted to. Ve şu şeyi de kullanabiliriz. And again, they all meet at the same point. So this proves 2-point perspective is real. Bu şekilde size iki noktalı perspektifin gerçek olduğunu kanıtladım. We can also say it is 2-point perspective because the vertical lines are vertical. Yatay çizgiler yatay, dikey çizgiler dikey dedi, pardon. If it was 3-point perspective, Eğer 3 noktalı perspektif olsaydı, the verticals would be meeting each other at an angle above. Eğer 3 noktalı perspektif yapıyor olsaydık, dikey çizgiler de birbirleriyle belli bir açıda kesişirler. Yeteri kadar uzattığımız. So if it's 3-point perspective, we have the sense that everything is meeting at a vanishing point in the sky. 3 noktada her şeyin gökyüzünde bir noktada, bütün çizgilerin gökyüzünde bir noktada birleştiğine dair bir hissimiz oluyor. So if you are standing below buildings and you look up, this is the kind of perspective you will find. Sokakta uzun binaların yanında dursanız ve kafanızı kaldırıp yukarı baksanız bu perspektifi şey yaparsınız. But this is definitely 2-point because the vertical lines are vertical. İki boyutlu çünkü dik çizgiler dik. Can I ask you something? Of course. Are all photographs 2-point perspective? No, you could take a 3-point perspective. If I, for example, with my own eyes, honestly now, if I look up, I have here, there is a pillar. So you can see it in one of the photos. If I look up, the pillar is going to an angle, the shelves are going to an angle. Yeah. Yeah. So here is the pillar that is in front of me. If I look up, that is, it's not strong. It's not like a triangle, but they are going to meet at a point. Okay.
Şöyle bir soru sordum. Bütün fotoğraflar 2 boyutlu, 2 noktalı perspektifle mi, olur? Hayır, 3 noktalı perspektifle de olabilir. Örnek olarak şey gösterdi, evimde bir sütun var. Şimdi kafamı kaldırıp o sütuna baksam ve bir fotoğrafını çeksem, yani tam olarak değil ama sanki sütunun yukarı giden çizgileri birleşiyormuş gibi gözükürdü. 3 noktalı perspektif. Okay, so the point that I want to make Hı hı. is that the points should be far apart. Çok önemli bir nokta var. Şeyleriniz, kaybolma noktalarınız birbirinden uzak olmalı. Usually, they will not be inside your shot. Yani aslında normalde çizdiğiniz sahnenin içinde bile olmazlar. Or one of them will be inside the shot Bir tanesi içinde olur ama bir tanesi dışında olur. and one will be outside the shot. Let's see. For example, here. Mesela burada. Okay, I will create a new layer to show you. Okay, so with this one, we are using the lines of the window and the shelves to go off to the left-hand side. Rafların ve pencerelerin çizgilerini kullanıyoruz. And you can see that the vanishing point is very far away. Ve kaybolma noktasının çok uzak olduğunu görebiliyorsunuz. So here I made an estimation of where it would be. Ya burada bir tahmin yürüttüm nerede olacağına dair ben. It is not perfect, but you know, if you are drawing something like this, it does not need to be absolutely perfect, but you have to have the right impression. Mükemmel değil ama iyi bir fikir veriyor. Böyle bir şey çiziyorsanız yaptığınız şeyin mükemmel olmasına gerek yok ama iyi tahmin yürütebileceğiniz bir noktada olması lazım. But Yani iyi, sorry. doğru olmasından ziyade. It's a good idea to draw on a bigger frame or a bigger piece of paper. O yüzden hani daha büyük bir şey kullanabilirsiniz. Hani kağıt kullanabilirsiniz. Daha büyük bir frame kullanabilirsiniz. Because if this was my drawing and I was drawing only on this size, Şimdi mesela bu benim resmim diyelim ve sadece bu boyda çiziyorum. my estimation of this point would be very inaccurate. Şimdi bu sol taraftaki noktayı tahmin ederek yaptığım için, bulduğum için çok doğru olmazdı muhtemelen. Okay, so for this vanishing point here, Bu diğer kaybolma noktası için, kırmızı çizgilerin gittiği nokta için. I used like the piano, Piyanoyu kullandım. and I used the inside the other room is something that we talked about last week. Diğer odanın içini kullandım. I used the refrigerator, Buzdolabını kullandım şu arkada görebileceğiniz. and I also used the lines on the tile on the floor. Yerdeki parkenin çizgilerini kullandım. Okay, so here there are some tiles. Okay, so I could see them. So this is how I established this point. O noktayı o şekilde buldum. So this is how you find 2-point perspective. If you have photographs already that you've taken inside, outside, it can be really nice for you to try this and to understand the principle. Ya elinizde halihazırda çekilmiş fotoğraf varsa bunu denemek gerçekten çok iyi yardımcı olur bu perspektifi anlamanıza. You have these photographs on last week's notes and this week's notes. Notlarda ve bu haftaki notlarda da bu fotoğrafları bulabilirsiniz. With a camera, the same as with a movie camera, the vanishing points are dependent on the lens. Kameralarda, film kameralarında da böyledir. Kaybolma noktaları lense bağlıdır. You know, the length of the focal point, you know, so this is, we are replicating an actual camera when we draw. Ya biz bu şekilde çizdiğimizde aslında bir kamerayı taklit ediyoruz. So there is a difference between a wide angle lens and a telephoto lens. O yüzden mesela çeşitli lensler arasında farklar vardır. Mesela geniş açılı lensler arasında, fokal noktalı lensler arasında. And it is the same feeling that would occur in a drawing. Yani, yeah, go on. When you are, so it's the same feeling that would occur in a drawing, depending on where you put the vanishing points. You will
sorry, you will feel like it is a telephoto or a wide lens camera. Mesela filmde nasıl farklı kameralar ve farklı lensler kullandığımızda aldığımız his ve aldığımız görüntü değişiyorsa vanishing point, kaybolma noktalarını nereye koyduğumuzda farklı lensler kullanıyormuşuz ve farklı shotlar çekiyormuşuz hissini yaratıyor bu yüzden. Isabel, by the way, just a small tip. Turkish and English have complete opposite grammar structures. So you have to finish the sentence in order for me to be able to... Oh, I see. Okay. I see. Okay, no problem. I would really like you to try this with your own photographs, but there is no need to care too much about the kind of lens. Ya bunu kendi fotoğraflarınıza yapmanızı çok isterim. Çok şey yapmanıza gerek yok yani nasıl bir tür lens bu bilmem ne. Yani bunu çok düşünmenize gerek yok. Sadece bir egzersiz olarak kendi fotoğraflarınız üzerinde bunu bulmaya çalışın. In the beginning, you can put the points wherever you like, as long as they are not too close together. Başlangıç için noktalarınızı herhangi bir yere koyabilirsiniz. Yani çok yakın olmadıkları sürece problem olmaz. So next, so you have 4 weeks to try this. So Var zaten bunu denemek için. so it's a lot of time. So even if you can show me that you did this on one photograph or one drawing, that would be perfect. Bunu bir resimde, kendi yaptığınız bir resimde ya da bir fotoğraf çektiğiniz bir fotoğrafın üzerinde yaptığınızı bana gösterirseniz yani bu yeterli. Daha fazlasını istemiyorum. Just drawing some cubes would be fine. Birkaç küp çizebilirsiniz. And I would be happy for your layout drawing to be in 1-point perspective. 1 or 2? 1. Yani layout şeyiniz bir tek noktalı perspektif olabilir benim için. Yeah. I still want everybody to practice 1 point. Herkesin hala bir noktada perspektifi şey yapmasını, pratik etmesini istiyorum. But I would like everyone to understand 2 point. 2 noktalıyı anlayın ama bir noktalıyı pratik etmeye devam edin. Okay, so in a simple terms, here is a horizon line. İşte burada şafak noktamız var. I chose 2 points that are far apart. Ben birbirine uzak 2 nokta seçtim. And now I will make a grid. It's random where I put these. Şimdi bir grid yapıyorum. Ve kafama göre çekiyorum çizgileri. It's good to make them different colors. İki perspektif çizgileri farklı renklerde yapmak iyi bir fikir. And some programs can automate this for you. Bazı programlar bunu sizin için otomatik olarak yapıyor. But now if I want to make a simple cube, I can just use these grid lines. Şimdi basit bir küp yapmak istesem direkt bu grid çizgilerini kullanabilirim. It's really as easy as that. Gerçekten bu kadar basit. So I will draw a cube. I will make, sorry. I will put in a vertical line at any place I choose. İstediğim herhangi bir yere düz bir dik çizgi koyacağım. I will put in another vertical line. Bir tane daha düz çizgi koyacağım. I will put in 2 lines following the red perspective path. Perspektif çizgilerini takip eden 2 çizgiyle onları birbirine bağladım. And I will put in another vertical line. I don't know the length of it yet. Şimdi bir tane daha dik çizgi koyuyorum. Ne kadar büyük olacağını henüz bilmiyorum bu çizginin. Then I will follow to the other vanishing point. Şimdi diğer kaybolma noktasına I will use the blue grid as my reference. çekiyorum. Onu çekerken tabii mavi noktaları kullanıyorum. Mavi Here is, we can be very accurate or we can estimate. Bu alt tarafta tahmin yürütüyorum. Bazen tahmin de yürütebiliriz. And we will draw in the last line. Ve son çizgiyi çektim. And I can erase the additional line that I don't need. Artan çizgiyi sildim. And this is a cube in 2-point perspective. Bir noktalı perspektifte bir küp. Okay, so try it. It's really quite easy. Deneyin. Gerçekten çok kolay olduğunu göreceksiniz. And you can do vertical lines all around it and keep doing the same thing and make it more interesting. Yani bunun her tarafına dik çizgiler koyup daha fazla küp yapmayı sürebilirsiniz ve gerçekten ilginç şeyler de yaratabilirsiniz görüntüler. Okay,
So just play, really. Biraz oyun oynayın. And already we have a little world, a little city. Ufacık bir şehrimiz oldu mesela. Put some windows on and hey, you are in a city. So Ekleyin ve işte alın size bir şehir resmi. and really it can be that fast, and you can use this when you're making thumbnails. Gerçekten bu kadar hızlı olabilir ve özellikle thumbnail yaparken bunu kullanabilirsiniz. Okay, so now we will have a break, and after the break we will I will show you a drawing that I made last week, and I will talk you through my process. How many minutes? 10, 20? 10, I think. Okay, I şimdi think 10 it's dakika ara verelim. Ben break'ten sonra size bir şeyler daha göstermeye devam edeceğim. okay. See you then. Bye. Aramız 10 dakika. Lütfen 10 dakika sonra burada olalım. Isobel. Yes. 10 minutes Yes. break time. Yep. Okay. Zaten 10 dakika diye. Özge Sapancı, bu arada sesin açık kalmış. Onu kapatabilir misin? Cızırtı yapıyor. Evet. Öykü, bu yarıda sen biraz dinlen. Irmak yardımcı olsun bu yarıda da bize. Isobel burada mı? Bakıyorum. Evet, hala gelmemiş. Fatih Hocam, küçük bir şey soracağım rahatsız etmezsem. Lütfen, olur mu? Şey var, bu road animator'da bu çizgileri biz yapabiliriz değil mi? Hani şu hocanın çizdiği grafik. Tabii ki yapabilirsiniz ama ben şunu önereyim size. Şunu önereyim size. Geri plan çizimleri yapabilmek için eğer tabletle çiziyorsanız Adobe Sketch, aynı zamanda Procreate uygulamasını indirin. Yok bilgisayarda çalışıyorsanız Photoshop'la çalışın. Rough Animator bu çizim için uygun bir uygulama değil. Ben size eğitim sonrasında anlatacağım. Devam edebiliriz. Sanırım Irmak, orada mısın? Isobel. Evet, buradayım. Geldi mi? Okay, evet, I will be translating the second class. Okay, thank you. Yeah, your drawing was really cool. Thank you. Very nice. Okay, is everybody here already? Herkes burada mı? Yes. Yeah, good. Okay. Yes, we can start. I can only see 4 at the moment because of the screen. So yeah, okay. Okay, so last week I gave a class to a university in England. İngiltere'de bir üniversitede geçen hafta ders verdim. And they asked me if I could record myself making a drawing. Onlar da bana bir çizim yaparken kendimi kayıt altına almamı istediler. So I did not have much time because they were not paying me much money. Çok fazla para ödemedikleri için çok fazla vaktim de yoktu bunu yapmak için. And so it's very rough, but here is the drawing, and I'm going to show you the video. İşte o yaptığım çizim bu. Şimdi size göstereceğim yaparken. Usually video yani. Sorry. If I was making a layout for a film, maybe it would take me one day. Normalde bir film için çalışırken layout'u yapmam bir günümü alır. Okay. Anyway, I will take you through the process now. Şimdi izleyeceğiz bu şeyi nasıl çizdiğini. So as we already discussed in the first class, it's a good idea to start with thumbnail drawings. Bu bir thumbnail ve de ilk derste konuştuğumuz gibi çizimlere thumbnail olarak başlamak en iyisi. So this was one of 4 thumbnail drawings that I did. Bu 4 tane çizdiğim thumbnail'den bir tanesiydi.
And I started by increasing the size of this one. İlk önce boyutunu daha büyüttüm ve bu şekilde başladım çizime. Again, it should be, for example, HD resolution. HD resolution'da olması gerekiyor çizerken. İlk derste de konuşmuştuk bunu zaten. Okay, so the one that we will use is 1920 by 1080. I'll show you, I'm going to write it. Bir saniye. Şurada yazmıştım. 1920'ye 1080 olarak ayarlamıştık daha öncesinde de. Okay, so when you are working, do not work smaller than this. Bundan daha küçük çalışmayın siz de çalışma yaptığınız zaman. Because on the screen it would be pixelated if it was smaller than that. Eğer bundan daha küçük çalışırsanız yani çalışmanızda pikselleri görmeye başlarız. Bu da iyi değil. Even on a telephone. Telefonda bile olsa bu boyutta çalışmaya dikkat edin. Okay, so back to the video. So I started with this thumbnail, and then I drew the perspective grid more accurately. İlk önce bu thumbnail ile başladım. Sonra perspektife göre bu çizgilerimi çizmeye başladım. I already had the perspective grid on my thumbnail, but it is very light, so you cannot see it. Thumbnail'i de çizerken aslında perspektif gridini çizmiştim ama çok soluk olduğu için burada görülmüyor pek fazla. So there is one set of grid lines and then another set of grid lines. İlk önce bir parça bu kırmızıyı çizmiş, ondan sonra da yeşil olanları çizmiş grid çizgileri olarak. You can see that the horizon line is very high. Ufuk çizgisi bayağı bir yukarıda ve göremiyoruz o yüzden. So we are looking down onto the character. Yani biz karaktere yani karakter aşağıda, biz ona doğru bakıyoruz. Yeah, we can say that we are above the character. Biz karakterin üstündeyiz yani. Okay, so the green lines are going to a vanishing point to the top left. Yukarı soldaki bir kaybolma noktasına doğru gidiyor bu yeşil çizgiler. And the red lines are going to a vanishing point on the top right. Kırmızı çizgiler de sağ üst köşedeki bir kaybolma noktasına doğru gidiyorlar. If you remember, something else we discussed before was in composition. It was called the rule of thirds. Kompozisyonla alakalı konuştuğumuzda daha önceki zamanlarda böyle bir şeyden bahsetmiştik. Bu köşelerde hani bulunması gerektiğinin aslında çizimimizin ana odak noktasının bundan bahsetmiştik. It is called rule, but it is not a rule. You can break the rule. Bu bir kural da aslında ama tam da kural değil. Bu kuralın dışına her zaman çıkabilirsiniz. But it can help you. Ama size yardımcı olabilir. This is not perspective. This is just a sense, a guide for composition. Bunun pek perspektifle bir alakası yok. Sadece kompozisyonunuzla alakalı bir fikir. But now you can see I have my blue grid, which is the rule of thirds. Bu kuraldan yola çıkarak yaptığımız mavi çizgileri görüyorsunuz. And behind this is the perspective grid. Arkada da perspektif gridimiz mevcut. And behind all of that is the thumbnail drawing. Hepsinin en arkasında da bu thumbnail çizimi duruyor hocanın. And it is very light. Ve de bayağı bir soluk. Okay. I started these drawings by thinking about where I would like to place the character. Karakteri tam olarak nereye konumlandıracağımı düşünerek başladım çizime. Even if it is not my job to design or to finally place the character, it is very good to make this part of the practice. Aslında benim işim karakteri konumlandırmak veya nerede daha iyi duracağını anlamak değil, ama bunu yaparken de, çizim yaparken de bunu yapabiliyor olabilmek iyi bir şey. Okay, and I decided to put the head on this point where these vertical and horizontal lines meet. Bu gösterdiği mavi çizgilerin kesişme noktasına karakterin kafasını yerleştirmiş kural dahilinde.
because in the rule of thirds, that's one of the possible points of interest. Bu daha önce bahsettiğimiz kuralda çünkü bu kesişim noktası gösterdiği kalan 4 noktadan bir tanesi kompozisyonumuz için. I feel if I was to start again, I would make the head a little bit lower, actually. Normal ben başlayacak olsaydım aslında kafayı biraz daha aşağıda çizebilirdim. But anyway, this is what I did, and the title of this is Tired Artist. Bu yani resmin şeyi de başlığı da yorgun sanatçı. Yeah, two possible stories. One is that the artist has been sleeping so long that the wildlife has taken over. İki tane yorumlanışı var. Bir tanesi yani sanatçı o kadar uyumuş ki birdenbire doğa bütün evi kaplamış. Or we are inside the artist's dream, and he is dreaming of a time when he could be in nature. Ya da tam olarak sanatçı uyurken onun rüyasının içindeyiz ve de onun düşündüklerini görüyoruz. But these were my concepts. Hocamızın bunu çizerkenki kafasındaki konseptler bunlarmış. Bu iki tanesiymiş. As you can see, for simplicity, I used again this corner of my room. Ve de daha basit olabilmesi için yine odamdan referans aldım. Because now it is where all of my life takes place. Çünkü hayatımın çoğu şu an orada geçiyor. Okay, so the character is very, very rough because really for me, I'm going to be making the background drawing. Karakter çok basit şekilde çizilmiş çünkü ben daha çok arka planla uğraşacağım. But I want to make sure that the character is going to work. Ama karakterin de bu çizimde iyi durabilmesi için bu şekilde çizdim. Okay, so this first line of the Cintiq, you can see it's following the green perspective lines. Tabletin üst kısmındaki çizginin bu yeşil çizgilere yani paralel gibi gittiğini anlayabiliriz buradan. Yani çizgileri takip ediyor. The Cintiq is at an angle, and so it doesn't really follow any of the lines of the perspective. Tablet biraz eğri durduğu yani havaya biraz kalkık durduğu için bu kalan hiçbir arkadaki çizgiyi takip etmiyor gördüğünüz gibi. So it's whatever angle you decide. Yani hangi açıda çizerseniz pek fark etmez açıkçası. And I did the same on the other side, and they are parallel. Aynısını da yaptım bu tabletin paraleline. Because we are using 2-point perspective, verticals are vertical. 2 nokta perspektifi kullandığımız için dikler dik. Which means that they are parallel. Ve de bu yüzden de paralel çizgiler bunlar. And so these lines at an angle are also parallel. Bu yüzden de bu açılı çizdiğimiz çizgiler de aynı dik çizgiler gibi birbirlerine paralel gidiyorlar. I am doing here details and I should not. Şu an detay çiziyor ama aslında yapmasına gerek de yokmuş. It's too early because the most important thing are the big shapes. Aslında detaylar pek önemli değil. Önemli olan şeyler genel daha büyük şeyler. Nedir onun adı? So Objeler. do start with the big shapes first. So we have the Cintiq because it interacts with the character. Arka plandaki objelerle başlamak gerekir ama bu karakter bu tabletle aynı şeyde olduğu için yani yerde olduğu için ondan başladık şimdi. Then the desk because in a way it interacts with the character and the Cintiq. Sonra da masayı çiziyoruz çünkü hem çizim tabletiyle hem de karakterle ilintili bir obje. Now we can see how the objects fit inside a room by drawing some lines of the wall. Şimdi de bu üçünün odayla olan alakasını anlayabilmemiz için duvarı çiziyoruz. And we can use some posters on the wall to make the perspective even more clear. Duvara birkaç tane poster çizebiliriz. Bu da perspektifimizi daha açığa çıkartır.
You don't always need to be perfect with things like posters. You can imagine they are slightly off perspective sometimes, maybe. Poster gibi şeylerle çok fazla yani doğru çizim aramamak gerekir. Daha farklı olabilir, daha mükemmel olmak zorunda değil yani posterlerini çizdiğinizde. Yeah. Okay, so now we have a back wall, we have a desk, we have a Cintiq. Şimdi arkadaki duvar, öndeki karakter ve de tabletimiz var. And now we can try to identify where the floor would be. Şimdi de tam olarak yerin nerede olduğunu konumlandırmaya çalışabiliriz artık. And of course, the leg of the table will be on the floor. Tabii masanın ayağı da aşağıda yerde olacak. Okay, so I am placing this. You can see that it's a little bit of a distance from the wall down there. Birazcık duvardan ayrık olduğunu görebilirsiniz çizimde. And then I wanted to put a window in there. Şuraya bir tane de pencere koyuyoruz. So that we can see the nature coming through the window. Ve de doğanın pencereden içeri girişini bu şekilde görebiliriz. In the thumbnail drawing, I had the window very close to the desk. Bu thumbnail çiziminde aslında pencere daha yakındı masaya. But I didn't feel that it gave enough space for the desk and for the character. Ama yeteri kadar boşluk olduğunu yani düşünmemiştim. O yüzden biraz boşluk bıraktım çizerken. So I pushed it to the left of the screen a little bit. O yüzden daha sola yatırdım birazcık daha pencereyi. So Boşluk again, olması için. So again, the window is following the lines of the perspective grid. Pencerenin çizgileri bu alttaki kırmızı grid çizgilerini takip ediyor gördüğünüz gibi. So this bottom line of the window is following the lines of the red grid. Kırmızı grid çizgilerini takip ediyor. And this small line that will go in here to show the depth, it will follow the green grid. Pencerenin derinliğini ayarlamak için çizdiğimiz çizgi de yeşil grid line'larını yani yeşil grid çizgilerini takip edecek. Okay, so I'm turning the grid on and off just to see how the drawing is looking. Grid'i arada açıp kapatıyorum ki çizimime uygun mu ona bakıyorum. Does it feel solid? Does everything feel correct? Her şey doğru hissettiriyor mu? Her şey yerli yerinde mi? Buna bakmak için yapıyorum. Does it support the character well? Karakteri yeteri kadar destekleyebiliyor mu? Buna da bakıyorum. Now that everything, all the solid objects are established, I can place the chair. Diğer bütün katı objeleri koyduğumuza göre artık sandalyeyi de koyabilirim. Okay, so I am using the chair that I am sitting on. Şu an üstünde oturduğum sandalyeden ilham aldım, onu çizdim. But when you are doing something like this, it is very good to get lots of photo references. Ama böyle çizimler yaparken daha çok fotoğraf referanslarından yararlanmak önemlidir. So the chair is a little bit more tricky than just drawing rectangular objects. Sandalye çizimi biraz daha zordur. Normal bir yani başka bir şey çiziminden daha zor. The thing that I found really difficult with the chair was the base. Bu sandalyeyi çizerken en zorlandığım yer sandalyenin alt kısmı oldu. I didn't like the idea that it was too complicated. Çok karmaşık olması fikri benim hoşuma gitmemişti. Which it is in reality. Ama gerçekte de böyle. So I tried to, in the end, you will see I went back to try to simplify this a little bit. Can you say it again? I couldn't So, understand. In the afterwards, later on, you will see that I tried to simplify it. Okay. Burada bu şekilde çizmiş ama sonradan daha basitleştirmeye çalışmış ilerleyen zamanda. Because I found this a mess, really. Ama orası gerçekten gözüne çok dağınık geldiği için bunu yapmış. Okay, so remember we discussed having a foreground and a middle ground and a background? Hatırlarsanız daha önce de konuşmuştuk. Arka plan, orta plan ve de ön planı. Maybe you don't always need 3 of these.
Her zaman üçüne de ihtiyacınız olmayabilir. But definitely two, unless it's a very extreme close-up. Ama iki tanesini kullanmanız gerekir. Yani sadece çok böyle yakından çekim şeyler olunca iki tanesini de kullanmıyorsunuz. Bir tanesini kullanıyorsunuz. Here, maybe we can call the background just the room itself. Burada background yani arka plan olarak odanın kendisini söyleyebiliriz. And the middle ground is the area with the character. Orta planda karakterin bulunduğu kısım. But what I'm going to do is make something that feels like it's in the foreground. Şimdi de ön planda olan şeyleri çizeceğim. And so I wanted to get this really large feeling piece of tree. Bu içeri giren büyük ağaç mesela. Coming into the foreground and making it feel like a frame for the character. Bu ön planda çizdiğim bir şey ve de bu karakteri gösteriyor. As you can see, it is all very rough, and at this moment I am really just playing with the ideas. Şu an sadece çok zaten hani sketch tarzı yapıyor. Çok basit bir şekilde. Şu an oynuyor sadece aklındaki fikirlerle. At this point, I felt that the tree had too many large parts to it. Gösterdiği kısımda ağacın çok fazla kalın kısımları olduğunu düşünmüş. And it dominated the character. Ve de karakterin üstüne yani karakterin üstüne çıkmış görsel olarak. Okay, so I did lots of playing around to try to find a good combination of large shapes and small shapes. Bayağı bir oynamış, denemiş bu ağaç çizimlerini. Hangisi daha iyi duracak karakterle beraber, hangisi daha uygun diye. And once I felt quite comfortable with the shapes, they are very bold, as you can see. I then did some more clean lines over these ones. Böyle çizimleri yaptıktan sonra daha çizimini ne denir ona daha temiz hale getirmiş, daha temize çekmiş yani. Okay, so this was where I thought as a rough it was kind of working. Bu haliyle, bu çala kalem haliyle bunun en iyi olduğunu düşünmüş. I had this, this large foreground shape creating a frame. Karakter için bir çerçeve oluşturmuş bu öndeki büyük ağaç gövdesi. And I also had these smaller pieces of tree creating a frame, but they are not too strong. Bu diğer ağaçlar ve ağaçların dalları da yine bir çerçeve oluşturuyor ama alttaki gövde kadar fazla değil. So here is the start of the more clean lines. Şimdi temize çekiyor. These are still not the final lines for the film. Bu yine de son hali değil çizimin. They could be, but I still think they are probably more rough than I would like. Olabilir aslında ama benim isteğime göre bunlar hala daha çok çala kalem geliyor. On The Illusionist, maybe this would be the rough drawing, which would take half a day. Can you repeat, please? So on the film, The Illusionist, Yeah. this would take maybe this would be the rough drawing, and it would take half a day to do. Bu illüzyonist filminde hoca çalıştığı zaman böyle bir şeyi eğer yapsaydı bu zaten çala kalem daha raf olarak anlaşılacaktı. Onlar daha temize çekerek yapmışlar ve de bu yarım günü buluyormuş yapmaları. And then the cleanup process would be another half a day or maybe more. Ve de o yaptıkları skeçi temize çekmek yarım gün daha alıyormuş. Hatta bazen daha da fazla alıyormuş. On that film, we actually used a pencil. Aslında o filmde kalem kullanmışlar normal. We scanned the drawings in. Kalemle çizdikleri resimleri sonradan scan etmişler. And of course, they had to look very consistent. Ve de tabii ki hepsinin çok tutarlı gözükmesi gerekiyormuş. Okay, so here
the chair, as I say, was one of the more complex things. Buradaki sandalyenin alt kısmı diğer şeylerden çok daha fazla I will show karışık. you, sorry. No, sorry. I'm sorry. I will show you what I had before on this base. You could see all of these kind of legs. Daha önceki halini görüyorsunuz şu an. Çok fazla işte detay var ve de bacakları var. And in the end, I got it to something a little more simple. Ama sonunda daha basit bir şeye çevirebildim bacaklarını. Even if it is kind of cheating, it looks much better. Biraz yani adaletsiz oldu ama yine de bu daha iyi duruyor şu an. Okay, so we are going in now to do the trees. Şimdi ağaçları yapacağım. So the ones in the background, I don't want them to be too dominating. Arka plandakilerin çok öne çıkmasını istemiyorum. And then the foreground one is the big strong piece of tree. Öndeki ağaçta daha güçlü bir şey gösteriyor. Yani daha güçlü bir şey var. And then I Etkisi have var. one more in the foreground that is creeping up around the desk. Bir tane daha ön planda var, dal parçası. O da böyle masanın yanından çıkıyor yukarı doğru. I think when we look at this drawing, it is very clear where our eye is meant to be. Bu çizime şu an baktığımızda gözümüzün nerede olması gerektiği bence çok açık. And we can test with the character if we are looking at the right place, which of course should be the character's face. Ve de karakteri açıp kapattığımız zaman bunu anlayabiliyoruz ve odak noktamızın karakterin suratı olması gerekiyor. There are so many ways that this character has been framed. Bu karakterin çok daha farklı çerçevelenme yöntemleri olabilir. For example, the lines are of the wall and of the desk are pointing to the character in a way. Mesela bu duvarı belirten çizgiler ve de masanın o çizgisi direkt karakteri gösteriyor. There is this small frame of the cintiq around the character. Karakterin çevresinde tabletin sınırları var. There is this very boring chair back, which maybe is making the eye go to something more interesting. Bu sandalyenin arkasının boşluğu çok sıradan olduğu için ve de orası bir boşluk olduğu için göz otomatikman oraya değil karaktere doğru kayıyor. And then of course there are all the trees around the character making Ve another de frame. tabii ki karakterin etrafındaki bu ağaçlar ve dallar karakterin etrafında bir başka çerçeve yaratıyor. Okay, I just did some small final adjustments. Birkaç küçük geliştirme yaptım sadece, birkaç tane. Okay, so it's not my most fine piece of work. Bu en iyi çalışmam değil. But it's kind of fun, and it really, I've really tried to follow many of the principles that I have discussed. Ama iyi oldu ve de bu daha önce konuştuğumuz kuralları uygulamıştım burada. If I was to critique this piece of work, I would say that this area here is really a mess. Eğer kendi yaptığım bu resme kritik verecek olursam şu aşağıda gösterdiği kısım bayağı bir karışık olmuş. There are too many lines meeting at the same place. Aynı yerde çok fazla çizgi birikmiş ve kesişmiş. And maybe all I need to do actually is to lower this piece of plastic at the back of the chair. Belki de yapmam gereken tek şey bu sandalyenin arkasındaki plastik kısmı biraz daha aşağı almaktı. So that there is a corner in the middle here and maybe the other corner is outside here. But right now everything is meeting together. Şu aşağıda gösterdiği noktalarda ikişer yani birer tane köşe olacaktı ve daha iyi olacaktı ama şu an o şekilde değil ve karışık duruyor. This foot is really close to this tree. Ve de karakterin ayağı bayağı şu öndeki ağaca yakın duruyor. And I could modify that just by pushing the foot a little bit to the left.
Biraz daha sağa alarak aslında ayarlayabilirdim bu ayağı. And also maybe this line of the wall is too close to the corner, or maybe it's okay. I'm not sure. Maybe it's okay. Bu arkadaki duvar çizgisi de belki çok kesişiyor şu yandaki tabletin çizgisiyle ama çok da emin değilim o kısımdan. Yani belki de orası öyle de kalabilir yani. Okay. Does anybody have any thoughts or questions on this and the process? Düşünceleriniz, söylemek istediğiniz bir şey ya da bir sorunuz varsa alabilir. I Ben bir noticed soru sorabilirim. Evet. Deniz sen söyle. siz söyleyin ben sonra şey yaparım. Bu ufuk çizgisini bulurken bir objenin hem üstünü hem altını gördüğümüzde buradan anlayabiliriz demişti. Burada öyle bir örnek gösterebilir mi bize? You previously said that when we have the horizon line, you said that we can see the upper part and the lower part. And she's asking if there's an example like that among your works. Can you show us that? So just can we see above something and below something that the horizon is inside the screen? Yes, I guess so. I guess we could just take something from the illusionist again. İllüzyonistten bir örnek gösterebilirim diyor bunun için. I mean, this is the easiest way to see it is in this drawing here. Aslında bu resimde de bayağı anlaşılıyor tam ne demek istediği. So it could be, this could be a bed, this could be a lampshade. Bu gördüğünüz küpler mesela şu alttaki yatak olabilir, üstteki lambanın bir parçası olabilir. Yeah, and you have this in your notes. Okay, Bu but here, sizin notlarınızda da var aslında. but is this what you mean, that here you can see the top surface, here you can see the bottom surface, and here you cannot see the top or the bottom surface? Bu ufuk çizgisinin üstündeki ve altındaki ve de tam üstündeki objelerde farklı yüzeyler görülüyor. Mesela üstte Aslında ben evet. yaptığı çizimde göstermesini istemiştim en sonki çiziminde. Şu demin yaptığımız çizimdekini mi soruyorsun? Orada ufuk çizgisinin üstünü görmüyoruz. Sadece altını görüyoruz. O öyle bir örnek. O yüzden. Anladım. Tamam. Yani o zaman. orada ufuk çizgisini görmediğimiz için aslında çizmedi. Sadece ufuk çizgisinin altında grid halinde çizip ona göre yaptık. Anladım. Yani Tamam. kaybolma noktalarını da görmüyoruz. Hı. Ufuk çizgisini de görmüyoruz. Onu Tamam. hayal ediyoruz sadece. O yukarıda kalıyor yani. Tamam. Ben onu kaçırmışım. Tamam. Ha, tamam. Okay. Okay, I guess. Solved. Okay, maybe you can take some of the drawings that I had from the illusionist and you can try to plot the perspective. İllüzyonist filmindeki birkaç tane sahneyi alıp belki anlamaya çalışabilirsiniz nerede bu ufuk çizgisi ve de işte bu noktalar falan. I think I already said on this film it is not perfect, but usually the horizon line is kind of working. Daha önce de söylemiştim sanırım, perspektif her zaman düzgün değil o filmde ama bu ufuk çizgisi anlamında her zaman ufuk çizgisi gözüküyor, anlaşılabilir yani. Yeah, but you can look at the drawings and you can see, can I see the surface of the bed, or am I below the bed? Am I below the sofa? Can I see the top of the table? All of these things are going to let you know where the horizon line is. Objelere bakarak bir sahnedeki tam olarak ufuk çizgisinin nerede olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden de objelerin hangi yüzeylerini gördüğümüze dikkatli bakmak gerekir. Isabel, can you open the picture you just drew? Yep. Okay. Can you show us an estimate of where the horizon line would be, for example? Yes, let me see if I can. And the vanishing points. I have it in Photoshop. Where is it? I did this in Just a second from last. I did this one in Procreate, so it was not in Photoshop.
Okay, so the red lines I will draw in really quickly. So they are going like this. Gridleri çiziyor şu an. So I know you cannot see them, but I can actually see the grid lines on there. Şu an ben sizin göremediğinizi biliyorum ama ben aslında görebiliyorum. O yüzden çiziyorum. Okay. So it's like there, very high, this one. Bayağı bir yukarıda. Bu da ufuk çizgisi. In Procreate, which is what I used, the grid can be made for you automatically. Hoca bu resmi çizerken Procreate kullanmış, Photoshop kullanmamış ve de o programda gridler size otomatikman gelebiliyormuş. So Böyle bir özelliği varmış. this that I did here is not perfectly accurate, but you can see is very close. So this is how I, so in Procreate, I chose the 0.1, 0.2. Procreate'de bunu yaptığı zaman tabii daha düzgünmüş grid line'ları. Şimdi çok düzgün olmamış ama yine de hani anlıyorsunuz tam olarak nasıl olduğunu. Burada şimdi 2 tane nokta seçmiş. And then it automatically drew all those lines for me. Procreate'de 2 tane nokta seçtiğinde program kendiliğinden bu gridlerin hepsini çiziyormuş. Okay, but as I said before, you can do this very quickly yourself. Ama zaten siz de çok hızlı bir şekilde bunu kendiniz yapabilirsiniz. If you had my drawing and you did not know where the grid was, you can still create the grid just by looking at my drawing. Benim çizimime bakıp da gridleri anlamaya çalışırsanız bunu siz de yapabilirsiniz. To do that, you would say, okay, let me take this line of the window, for example. Mesela bu pencerenin çizgisinden başlayarak grid çizmeye başlayabilirsiniz. And just draw a big line through it like that. Ve de uzun bu şekilde bir çizgi çekin. And then you can do the same with this part of the window. Sonra pencerenin başka bir kısmından tekrar bir çizgi çekin. Then you can take the floor. Sonra yerle beraber bir çizgi alabilirsiniz. And to find the point on the other side, you can do the same with the desk. Diğer taraftaki noktayı bulabilmek için de masadan yardım alabilirsiniz. The back of the desk. Masanın arkasından yardım alabilirsiniz aynı şekilde. The Cintiq. Tabletin üst çizgisinden yararlanabilirsiniz. And then you can, this is not at all accurate what I did, but anyway, it gives you the idea. And then you can see the horizon line I did there is off, but this is because I just did it very fast. But really, çok aynısı değil ama biraz hızlı yaptığım için tabii birazcık yamuk oldu ama siz bunu yapabilirsiniz. So the red ones are probably not accurate here, but this is how you can. Anyway, it's accurate enough because the vanishing points are very far apart. Tam anlamıyla aynısı değil. Özellikle kırmızı çizgiler pek olmadı ama hızlı yaptığımız için şu an olmadı. Ama siz hani genel bakışı anlayabilirsiniz burada baktığınız zaman. So a lot of the time you're going to be making a bit of an estimation. Biraz hesaplama yapmanız gerekecek böyle genel olarak baktığınızda. But the main thing is that it will feel right. Ama zaten önemli olan şey doğru hissettirmesi size. Okay, so I think what is needed is a lot of experimentation from you. Aslında bizim için gerekli olan şey çok fazla kez bunu deneyip kendimiz bunun üstünde yani anlamamız gerekiyor. Kendimiz deneyip yapmamız gerekiyor. Okay. Dennis, Dennis, is it right way? Yeah, yeah. Did you have a question? Yeah, I have. Can you open the picture? I want to show. My question is about the picture. Okay. No, can you open? Yeah. Yeah. You know, there's this stand your tablet is standing on. Can you see like cables? It's behind the table Yeah. and Oh, yeah. it's the stand of Oh the yeah. tablet, I guess. Yeah, I don't know if how it looks like in real life, but I feel like it should align with the other stand in front of it. But comparing to the vanishing point, it doesn't. Does it look like
Yeah, it's a very weird shape. It's like it comes from the back and it kind of arcs out, and this thing in the front is, so they kind of going like to the middle point. These are going kind of flat like this over to the middle, and then this one at the back kind of curves out from the back. Deniz'in sorusu şuydu, bu tabletin arkasında tabletin ayakta durmasını sağlayan kısım var bir tane. Onun o tam olarak nasıl bir şey bilmiyorum ama hani o düzgün mü duruyor yoksa durmuyor mu acaba diye bir soru sordu. Hoca da dedi ki evet, bu tabletin ayakta durmasını sağlayan kısım çok değişik bir şekilde bir böyle yay gibi bir şey, böyle hani yay şekli var yani. Ark çiziyor. O yüzden de onu çizmesi birazcık garip olmuş tabii. Onu açıklıyor şimdi. They are a little bit independent from each other actually in the design. Birbirlerinden bağımsızlar aslında birazcık bu çizimde. Normalde sanırım birbirlerine daha bağlı bir ayakta tutma mekanizması o. But you're right, it's quite strange. Ama haklısın, doğru yani biraz garip duruyor böyle bakınca. But it is actually kind of strange as well. But I see your point that it feels like it should be inside over there. Yani gerçek hayatta da evet birazcık garip duruyor ama Deniz'in sorusunu anlamış. Gerçekten biraz garip duruyor. Yeah. Okay. It's already 10:30, but I just want to take you through very quickly the composition checklist and your homework. Aslında süremizin sonuna geliyoruz ama şu ekranda olanları hemen bir bakalım istiyor. So with the composition, I would like you to think of the rule of thirds. Bu kompozisyonla alakalı daha önce çizdiğimiz bu kuralımızla alakalı hatırlamanızı istiyor bu kuralı. That the eye goes to the character and the main focal points. Başka bir hatırlamamızı istediği bilgi karaktere gitmesi gerekiyor gözümüzün. And then start with the big shapes, then do the small ones. Büyük şekilleri ilk önce yapacağız, sonra küçüklerle ilgileneceğiz. A foreground, a middle ground, and a background, or at least two of these. Ön plan, orta plan ve de arka plan vardır çizimlerde. Bunlardan en az 2 tanesini kullanmalıyız. And no nasty tangents. Ve de birbirleriyle kesişen çizgilerden uzak durmamız gerekiyor. Bunları hatırlamamızı istiyor. Okay, so I would like you for homework, which is not due until the 21st of November. Kasım'ın 21'ine kadar hocayla bir daha görüşemeyeceğiz anlaşılan. Bu ödevde Kasım'ın 21'inden sonraya yani. I would like you to draw one layout drawing either using 1 point or 2 point perspective. Bir çizim yapmamızı istiyor. Ya 1 noktalı perspektif kullanarak ya da 2 noktalı perspektif kullanarak. But I would prefer that you use 1 point perspective. And that you do it really well. Rüya sorun mu var? Şimdi is this goodbye mean you don't gonna give lessons? Verecekmiş fakat Kasım'ın 21'inden sonra tekrar buluşacakmışız. Şimdilik evet, this is kind of like a goodbye yani. Yeah, we can continue. Okay, so it can be from life around you, so it can be outside your home, inside your home, or wherever, or it can be your imagination. Bu iki tip perspektifle de yapabilirmişiz bu ödevi ama hoca tek noktalı perspektif kullanmamızı tercih ediyormuş. Ve de bu çizeceğimiz resim etrafımızdan olabilirmiş. Etrafımızda herhangi bir oda, herhangi bir yerden olabilirmiş. Ya da kendimiz kafamızdan da bunu düşünüp çizebilirmişiz. Okay, use the checklist above to actually say yes I did that, yes I did that, yes I did that. Üstteki listeyi kullanabilirsiniz. Bu 5 maddeyi de lütfen uygulayın. And I will look at the work when I come back, but the perspective grid should be on there. Tekrar geldiğimizde kontrol edeceğim bu resimleri. Fakat bu perspektif gridimiz her zaman resmimizin üzerinde olsun. Okay. Onları görmek istiyor. All right, so that is everything now for a while. Şimdilik bu kadar. Rüya, tam anlaşılmadı ne dediğin. Bir şey mi soruyorsun?
Goodbye. Goodbye. Okay. So I will be back in 4 weeks. I'm leaving. I have a new job starting in 2 weeks, so I'm going to try to prepare myself for that. 2 hafta sonra yeni bir işe başlıyormuş. Bu yüzden kendini hazırlayacakmış. Biz de 4 hafta sonra tekrar beraber olacakmışız. I think it will be a really big challenge for me. I will be a concept artist on a game. Bir oyunda konsept sanatçılığı yapacakmış. So I'm really scared, actually. Ve de bu yüzden de korkuyormuş, biraz gerginmiş. Yeah. So I'm going to Is the game practice. starting out with you as a concept artist, or are you like drawing for updates or other stuff? Yeah. And it's really the beginning of a new game. So it's really just ideas. So it's fun. It's very nice. Yeni bir oyun için